Sperm alerjisi nedir? Sperm alerjinizin olduğunu nasıl anlarsınız? Tedavisi var mı? Prezervatif takarak korunabilir misiniz? Sperm alerjisi, spermin bulunduğu sıvı olan semen içerisindeki antikorlara karşı kadın vücudunun bir reaksiyon tepkisi diye adlandırabiliriz. Bazen bir proteine, bazen bir antikora, bazen spermin kendisine, bazen de semen sıvısındaki farklı bir maddeye karşı kadın vücudu alerji geliştirebilir. Semptomları nelerdir? Sizde sperm alerjisi olduğunu nasıl anlarsınız? Cinsel ilişkiye girdikten sonra semenin temas ettiği bölgelerde, çoğunlukla da vajinada, vajina girişinde yanma, batma, kaşıntı, kızarıklık, ağrı ve buna benzer alerjik semptomlar gösterir. Bu cinsel ilişkiden birkaç dakika sonra başlayabileceği gibi birkaç saat sonra da başlayabilir. Diğer alerji tiplerine benzer. Kızarıklık ve yanma böyle soğuk suyla temasla rahatlar. Ama kişide sperme karşı veya bunun içerisindeki başka bir maddeye karşı reaksiyon ağırsa, çok nadir de olsa anafilaktik şok dediğimiz daha ağır semptomlara, daha ağır hastalıklara ve hatta çok nadir de olsa ölüme sebebiyet verebilir. Sperm alerjisinin olduğunu düşünüyorsan nasıl korunacaksın? İşte bu aslında büyük bir sorun. Çünkü bu çiftler aynı zamanda çocuk sahibi olmayı da düşünürler. Prezervatif takarak korunabilirsin. Yani sperm alerjisinden semen sıvısına temas etmeden korunabilirsin. Ama burada kritik soru şudur. Gerçekten semen alerjisi olup olmadığını bilinmesi gerekiyor. Yani kişide vajinal yanma, batma, kaşıntı yapan diğer sebeplerin ayırıcı tanıda gözden geçirmesi gerekiyor. Yani bir hekime başvurmalısın. Bir vajinal enfeksiyon varsa, bir idrar yolu enfeksiyonu varsa, lateks kullanımına bağlı bir alerji varsa, yani prezervatife bağlı bir alerji varsa ya da kullandığın kayganlaştırıcılara karşı vücudun tepki gösteriyorsa bu sperm alerjisinden çok daha farklı bir durumdur. Hekime başvurduğun zaman hekim deri testleriyle semen sıvısındaki antikorlara bakarak ve deri testleri kullanarak çok kolaylıkla kısa sürede alerji geliştirip geliştirmediğini tanıyabilir ve ona göre de seni yönlendirebilir. Çiftlerin, yani sperm alerjisi olan çiftlerin en büyük sorunu aslında çocuk sahibi olmayla ilgili. Çünkü kişi semeni zaten vajinaya kabul edemiyor. İşte o tür durumlarda ne yapmak gerekiyor? İşte o tür durumlarda bazen tüp bebek, bazen mikroenjeksiyon gibi farklı tedavi yöntemlerine gidilebiliyor. Sperm alerjisi olan kişiler dışarıya boşaldığı zaman eşi bu reaksiyondan etkilenmiyor ama biraz bile temas etse vücudunun herhangi bir yerinde alerjik reaksiyona neden olabiliyor. Yani kolda, bacakta, ayakta, elde gibi temas ettiyse oluşabiliyor. Sperm alerjisi aslında kadının vücudunun bağışıklık sisteminin verdiği bir tepki. Yani bir yabancı madde gibi algılıyor ve ona karşı vücudu bir tepki oluşturuyor. Buna bağlı da reaksiyonlar oluşuyor. Cinsel birleşmeden yaklaşık 30 dakika sonra ilk semptomlar olmaya başlıyor. Bu şekilde bir durumunuz varsa işte sizde sperm alerjisi olduğundan şüphelenebilirsiniz. Sperm alerjisinin tedavisi var mı? Şimdi bu alanda çalışan uzmanlar, alerji hekimleri, bu alandaki hekimlere başvurduğunuzda size biyorezonans tedavisi dediğimiz antikoru vücudunuza yeniden tanıtıp alıştırmayı sağlayan bir tedavi önerebilir. İmmünoterapi dediğimiz bağışıklık sistemini dengeleyici, immün sistem düzenleyici ilaç tedavileri başlanabilir. Veya kortizon gibi, steroid gibi bağışıklık sistemini baskılayan ilaç tedavileri verilebilir. Umarım sizde böyle bir sorun yoktur. Sağlıklı, mutlu, keyifli bir cinsel yaşam dilerim. Yorumlara merak ettiğiniz konular hakkında yazmayı, kanalıma abone olmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle efendim.